Düşünün. Hayatta bir an geliyor ve dünyadaki tüm ışıkların söndüğünü hissediyorsunuz. İhtiyacınız olan her şey kaybolmuş gibi ve karanlıklar içinde tek başına kalmışsınız. J.K. Rowling hayatında pek çok kez bu noktaya geldi. O bir zamanlar sokaklarda kalan yoksul ve başarısızlıklarla dolu bir kadındı. Ancak karanlık günlerinde bile içinde bir ışık vardı ve o ışığı bulduğunda hayatı değişmeye başladı. Rowling'in ailesi oldukça sıradan bir yaşam sürüyordu. Annesi öğretmen ve babası bir mühendis olarak çalışıyordu. Ancak ailedeki yaşam çok da huzurlu değildi. Rowling babasıyla olan ilişkisini zorlayıcı buluyordu ve bu durum onun kişisel yaşamını derinden etkiledi. Ardından annesini kanserden kaybederek hayatındaki en yıkıcı olaylardan birini yaşadı. Rowling annesinin ölümünü kendisini kaybetmek olarak tanımladı ve bu olayın yarattığı boşluk onu yıllarca etkiledi. Annesinin vefatından sonra yazarlık yolculuğu başladı. Ancak bu yolculuk da pek kolay değildi. Genç yaşlarda büyük bir kayıp yaşayan Rowling, kaybettiği annesinin anısını yazdığı her kelimede hissediyordu. Gençken birçok farklı işte çalıştı ve hayalindeki yazarlık kariyerine giden yolda kendini hep yazar olarak hissetse de hayatın zorlukları yüzünden bu yolda ilerlemek çok güçtü. Ancak yazmaya duyduğu aşk her zaman yanındaydı. İlk yazılarını başkasına gösterecek kadar cesur olmasa da içindeki yazma tutkusunu sürdürdü. Rowling, 1980'lerin sonunda Londra'da bir ofiste çalışmaya başladı. Bu dönemde yazar olmak bir hayal gibi görünüyordu. Bir kadının hem anneliği hem de yazarlığı denemesi ona dışarıdan bakıldığında imkansız gibi görünüyordu. Hayatındaki zor dönemde Rowling'in evliliği de başarısız oldu. İlk evliliği ona yalnızlık ve güvensizlik getirdi. Eşiyle boşandıktan sonra kızıyla yalnız başına yaşamaya başladı. Rowling yoksulluk içinde yaşarken hayallerine dair tek şey kalmıştı: yazmak. Bu dönemde gece yarısı yazdığı yazıları bir kenara koyarak gündüzleri ise asgari ücretle çalışmaya devam etti. Evinden çıkıp kızını parka götürerek harabe bir kafenin köşesinde oturup yazılarına devam etti. Birçok kez açlık çekti, maddi zorluklarla boğuştu ve hayatta hiçbir şeyin kolay olmadığını öğrenmişti. Hayalinin peşinden gitmek o kadar zorlayıcıydı ki bir süre sonra depresyona girdi. Sadece parasızlık değil, aynı zamanda annesinin kaybı, boşanmış bir kadının yalnızlık duygusu da onu yıldırıyordu. Ancak bir şey vardı ki yazma tutkusu hiç kaybolmadı. Harry Potter'ın hikayesi kafasında şekillenen ve artık dünyaya açılmak için hazır olan tek şeydi. 1990 yılında Harry Potter'ın ilk fikri kafasında belirdi. Trenle Edinburgh'a giderken bu yeni kahramanın ve onun maceralarının ilk tohumları atılmaya başlandı. Rowling Harry'nin karakterini oluşturduğunda Harry sadece sıradan bir çocuk değildi. O bir geleceği olan, engelleri aşan ve büyüleyici bir karakterdi. Harry Potter'ı yaratırken çocukluk travmalarından, kayıplardan ve yaşadığı derin acılardan ilham aldı. Harry'nin kaybolmuş bir ebeveyn figürüne sahip olması bir nevi kendi yaşadığı kayıpların bir yansımasıydı. Aynı zamanda Harry'nin dünyası, Rowling'in kendi içsel gücünü ve hayal gücünü dışa vurduğu bir alan haline geldi. Buna rağmen Harry Potter'ın yazılması da oldukça uzun bir süreçti. Rowling, Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı kitabını 1995 yılında tamamladı. O zamanlar yayın evlerinden reddedilen her yazısı onu daha fazla karamsarlığa sürüklüyordu. Ancak o bir şeyi biliyordu: pes etmek imkansızdı. Rowling kitabı yazmayı bırakmadı ve sonunda bir yayın evi kabul etti. 1997'de Harry Potter ve Felsefe Taşı yayınlandı ve bir anda büyük bir etki yarattı. Bu, Rowling için sadece bir başlangıçtı. Kitap yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi gördü. Ancak yine de Harry Potter'ın kitaplarının okurlarla buluşması uzun bir yolculuktu. Rowling'in hayatı sadece yazma tutkusunu değil, zorlukları aşarak başkalarına da ilham verme gücünü taşır. Harry Potter tüm dünyada bir fenomene dönüştü. Birçok kişi Rowling'in zorluklarla mücadele etmesini ve sonunda başarılı olmasını sadece yazarlık kariyerine indirgese de bu başarının ardında büyük bir mücadele yatmaktadır. Harry Potter sadece bir roman serisi değil, bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin, sabır ve azmin sembolüydü. Bugün J.K. Rowling dünyanın en başarılı yazarlarından biridir. Ancak onu bugünkü haline getiren yazdığı kitaplar değil, karşılaştığı engelleri aşma ve pes etmeme gücüdür. Harry Potter serisi, kitaplardan film dünyasına, tiyatroya kadar büyük bir etki yaratmış, dünya çapında pek çok ödül kazanmıştır. Ancak Rowling hala hayatındaki en büyük başarıyı karşılaştığı zorluklardan beslenip onlardan güç alarak başarmış olmasıyla tanınmaktadır. Rowling'in yaşamı herkesin içinde muazzam bir güç olduğunu gösteriyor. Yoksulluktan, kayıplardan ve karanlık zamanlardan bir yıldız gibi doğan bu hikaye, her insanın engelleri aşmak için içinde gereken güce sahip olduğunu hatırlatır. Onun hayatı, her türlü zorluğun azimle ve kararlılıkla nasıl bir başarıya dönüştürülebileceğini gösteriyor.
Rowling'in karanlık günlerden çıkıp imkansız olarak görülen bir şeyi başarabilmesi hepimize cesaret ve ilham veriyor. Bir insan içindeki hayalini takip etmeye ve asla pes etmemeye karar verdiğinde karşısına çıkan her engel sadece bir fırsattır.